Merhaba örgü severler, Hamarat Bebek YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bu şirin berenin yapımını paylaşmak istiyorum. Beremiz için yarım yumak kadar K1000 Kartopu Baby One kullandım arkadaşlar. 3,5 numara şiş ile hazırladım beremizi. Beremizin tepe noktasından boy uzunluğu 19 santim oldu arkadaşlar. Hatta 19 santim, 19,5 şeklinde düşünebiliriz. En uzunluğu şu an 15 santim. Lastik kısmımız ise ilk model kurulumumuzdan önceki halimiz ise 9 santim. Bu da tam 1 yaş bebeklerimiz için uygun bir çalışma oldu. Model çalışmamızı hem kağıt üzerinde detaylı bir şekilde gösterdim hem de uygulamalı olarak anlatımını sizlerle paylaştım arkadaşlar. Daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlar, her burgumuz 8 modelden, her ara ilmeğimiz 4 ilmekten ve aralarda 3'er ilmekte tersimiz var arkadaşlar. Ben 90 ilmek başladım. Daha büyük başlayan arkadaşlar burgu çalışmamız için artı 8, hani bir burgu daha fazla yaparak 98 ilmek başlayabilirsiniz. Veya her burgudan sonra 3 ters ve buradaki ilmeklerimizi kullandığımız için şuradaki ilmek sayımız toplamda 10, artı 10 ilmek eklemeniz gerekir daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlar için ve burgu sayısını da buna göre yükseltebilirsiniz. Detaylı anlatımına dilerseniz başlayalım. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, artık beremizi anlatmaya başlayabiliriz. Beremiz için bir yumaktan daha az bir şekilde Kartopu Baby One kullanacağım. İp numaram K1000, 3,5 numara şiş ile hazırlayacağım. Beremiz için toplamda 90 ilmek şişime takarak başladım. 90 ilmeğimizi gidiş 1 dönüş 2 olarak toplamda 28 sıra lastik örgüsünü ördüm. Bir ters bir düz örgümüzden oluşan lastik örgümüzü ördüm. Burası beremizin ters tarafı, çünkü şu şekilde katlayacağımızda düz kısmı ön tarafa düşmesi gerekiyor. Bunun için ters tarafında şimdi model çalışmasına başlayacağız. Kurulumumuzu yapacağız arkadaşlar. İlk birkaç sıra çok önemli modelimizin kurulumunu şaşırmamak için. Daha sonra model belli olduğunda örmesi ilmeklerin yönüne göre sizlere de kolaylık olacaktır. Şimdi ipimi kendimden tarafa alıyorum. Başta 3 ilmek ters örerek başlıyorum. Şimdi burada burgu yapacağımız 4 ilmeklik kısmımızı çalışacağız arkadaşlar. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek haroşa. Bu haroşayı kendi tekniğinize göre, ön yüze haroşa ilmek nasıl düşüyorsa sizin tekniğinize göre örmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben haroşaları genelde alttan dolayarak örerim. Düzleri de üstten ilmek alarak örerim. Ama kendi tekniğinize göre ön yüze bu 2 ilmek haroşa düşmesi gerekiyor. Haroşa dediğimi, haroşa düz dediğimi düşecek şekilde örmeniz gerekiyor. Şimdi 3 ilmek tersimizi ördük. 1 ilmek düzümüzü ördük. 2 ilmek haroşa. 2 ilmek düz, 2 ilmek haroşa ve 1 ilmek düz ile 8 ilmeğimizin modelini çalıştık. İpimi kendimden tarafa alıyorum ve 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek tersimden sonra 1 düz, 2 haroşa, 1 düz ve 3 ilmek ters çalışıyorum. Tekrar burgu yapacağım kısımdayım. 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve 1 düz. İpimi kendimden tarafa aldım. 1, 2, 3 ilmek ters, 1 düz, 2 haroşa, 1 düz, 3 ilmek ters, 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 ilmek haroşa ve 1 düz.
3 ters, 1 düz, 2 haroşa, 1 düz, 3 ters, 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, 1 düz, 3 ters, 1 düz, 2 haroşa, 1 düz, 3 ters, 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve 1 düz. Şimdi 3 tersimi örüyorum. 3 tersimden sonraki bitiş ilmeğim 1 düz, 2 haroşa, 1 düz kenar ilmeği. Şimdi arka tarafta ilmeğimin yönünün gelişine göre arkadaşlar 1 düz kenar ilmeğimi aldım. 2 haroşa, 1 ters, 3 düz. Ters ördüklerimizi arkada düz örmemiz gerekiyor. 3 düz ördüm. Şimdi tekrardan kenar ilmeğimizi öreceğimize göre kenarda 1 ilmek düzümü örüyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. 1 ilmek yine tersimi örüyorum. Tersimi ördükten sonra arkadaşlar, evet, şimdi örgümüzün arka tarafına döndük. İlmeğimizin gelişine göre model çalışmamızın arka yönünü yapacağız. Şimdi kenar ilmeğimi düz olarak bitirdiğime göre bu ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 2 ilmek haroşa, 1 ters, 3 düz örüyorum. Bu 3 düzüm ön yüzde, 3 ters ördüğüm ilmekler. Şimdi 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa ve 1 ters, 3 düz, 3 düzümü ördükten sonra 1 düz ördükten sonra 2 haroşamızı örüyorum. Tekrardan 1 2 3 düzümüzü ördük arkadaşlar. Şimdi bu 4 ilmeklik orta ilmeklerimize geleceğiz. Bunun için bir ilmeğimizi düz ördük. 2 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Bir ilmeğimizi tekrardan arka yüzde ters düşmesi için ters örüyorum. Ön yüze 3 ilmeğimizin düz düşmesi gerekiyor. Ara ilmeklerimiz, 3 tersimi ördüm. Şimdi yeniden model çalışması yapacağımız kısımdayım. 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa ve 1 ters. 3 düz, 1 ters, 2 haroşa, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa, 1 ters, 3 düz, 1 2 3 düz, 1 ters, 2 haroşa, 1 ters, 1 tersimi ördükten sonra 3 düz, 1 2 3 düzümü ördüm, 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa ve 1 ters, 3 düz, 1 ters, 2 haroşa, 1 ters, evet, en son bir tersimi ördüm arkadaşlar. Şimdi bir tersimden sonra 2 haroşa, 4 ilmeklik kısmımızı bitirdik. 3 düzümüzü öreceğiz burada. Şimdi bir ters, 2 haroşa,
2 ters, 2 haroşa, 1 ters ve 3 düz ile sıramızı bitireceğiz. Şimdi tekrar ön yüze döneceğiz ama kısaca örgümün yazılı olarak anlatımını yapmak istiyorum sizlere, kafa karışıklığı olmasın diye. Şimdi örgümüzü şu şekilde örgümüzü çizerek anlatalım. Şimdi buradaki 3 ters örgümüz, arada bu 3 tersimiz örgümüzden sonra bu çizgimizin düz olduğunu düşün. Bir düz, 2 ilmek burada haroşa olması gerekiyor ve bir düz çizgimiz oluşacak. Ve yine arada 3 tersimiz olacak. 3 tersimizden sonra bir düz, bu bir düz diye başladığımız kısımlar ise bizim burgu çalışması olacak. 2 haroşa dediğimiz kısımlar ise bu şekilde ortalar haroşa, 2 kenarları düz. 3 tersten sonra bir düz, 2 haroşa bir düz, şu haroşa olarak çizdiğim kısımlar ise ayrı bir çizgi olarak duracak. Ve takip eden kısımda yine 3 ilmek tersimiz olacak arkadaşlar. Buralar ters örgülerimizden oluşacak. Şimdi bir düzümüzü ördükten sonra 2 haroşamız olacak. Şu şekilde çizgimizi çizelim. Bu 2 haroşa olduktan sonra burası bir düz. 2 düz olacak bu ara. Şu şekilde ince bir çizgi. Burada 2 ilmek düzümüz olacak. Sonra 2 ilmek haroşamız olduktan sonra bir düzümüz olacak. Burada 1, 3, 5, 7, 8 şu kısım 8 ilmek olan kısmımız ise bizim burgu çalışması yapacağımız kısım. Bu 4 ilmeği 1, bu 4 ilmeği 1, 8 ilmeği burgu yaparak çalışacağız. Bundan dolayı burası bir düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve bir düz şeklinde devam ediyor. Daha sonra aralarımız 3 ters olacak arkadaşlar bu kısımlar ve şuradaki çalışmamız yine devam edecek. Bir düz, arada 2 ilmekli haroşamız ve bir düzümüz. Ve tekrardan 3 tersimiz olduğunda şu kısımlar bizim 3 ters olacak ve tekrar şu burgumuzu çalışacağız. Bu burgumuzu buraya yerleştiriyoruz. Bir düz, bir düz, 2 haroşa, yine 2 düz, burası 2 düzden oluşacak ve 2 düzümüzden sonra 2 haroşa ve bir düz olarak bitecek. Yani şu kısım 8 ilmekten oluşacak. Şu kısmımızı tekrardan oluşturmuş olacağız ve buralar burgu olacak. Aralar lastik çalışması gibi ince bir çalışma olacak. İnşallah detaylı anlatabilmişizdir. Şimdi modelimizi çalışmaya devam edelim. Ne yaptığımızı bilmemiz açısından görselde de sıralamış olduk. Şimdi yine örgümüzün ön tarafında olduğumuza göre 3 terste başlıyoruz. Tıpkı ilk modelimizi çalıştığımız birinci sıramız gibi. 3 tersimizden sonra bir düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, bir düz, 3 ters, bir düz, 2 haroşa, bir düz, 3 ters, bir düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, bir düz, 3 ters, bir düz, 2 haroşa, bir düz, 3 ters, bir düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, bir düz, 3 ters, bir düz, 2 haroşa, bir düz, 3 ters, bir düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve bir düz. Burgu yapacağımız yer burası. Şimdi 3 tersimizi örüyorum. Bir düz, 2 haroşa, bir düz, 3 ters.
bir düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, bir düz, 3 ters, bir düz, 2 haroşa ve bir düz ile kenar ilmeğimizi de tamamlamış olduk. Arka tarafta yine ilmeğimizin gelişine göre örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 haroşa, 1 ters, 3 düz. Şimdi kenar ilmeğimiz olarak 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa ve 1 düz. 3 düz. 3 düzden sonra arkadaşlar 1 ters, 2 haroşa, 1 ters ve tekrardan 3 düz. Burası bizim kenarda lastik olarak gidecek görüntümüz. Şimdi tekrardan 3 düzümüzden sonra ilmeğimizi kendimden taraf alıyorum. 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa ve 1 düz. Burası burgu yapacağımız yer ve 3 ters, 3 düzümüz ön yüzden ters ördüğümüz nokta. 1 ters, 2 haroşa ve 1 ters. Şimdi tekrardan 3 düz olarak ara ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi tekrar 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa ve 1 ters. 3 düz, 1 ters, 2 haroşa, 1 ters, 3 düz. Burası lastik olan kısım. Şimdi tekrar burgu çalışma olan kısım. 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 2 haroşa, 1 ters ve 3 düz. Şimdi 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa, 1 düz, 3 ters ile ön yüzden ters, arka yüzden düz, 3 düz ile sıramızı tamamlamış olduk. Modelimiz çıktı mı kısmen? Çıktı arkadaşlar. Bu birinci burgumuzu yaptığımız zaman daha kolay olacak bizler açısından. Burgularımızın yeri belli olduğuna göre ara ilmeklerimizde net bir şekilde görüntüsü ortaya çıkacak ve daha kolaylık olacak. Şimdi ne yaptık? Aralarda ikişer sıradan oluşacak haroşalarımız oluştu. Ve toplamda 4 kere gittik ve geldik. Şimdi tekrardan kenar ilmeğimi alıyorum. Ters olan ilmeğimle birlikte 3 tersle başlamış oluyoruz. 3 tersten sonra 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, 1 düz. Burası benim burgu yapacağım birinci kısım. Şaşıran arkadaşlar buraya bir iplik veya ilmek belirli takarak da yerlerini belli edebilirler. Şimdi aralarda 3 tersim var. 3 tersten sonra 1 düz, 2 haroşa, 1 düz ve tekrardan 3 tersimiz var. 3 terslerimizin arası lastik çalışması olarak düşünelim. 1 düz, 2 haroşa, 1 düz, 2 düz, 2 haroşa ve 1 düz. Burası bizim burgu yapacağımız kısmımız. Şimdi 3 ters, 1 düz, 2 haroşa, 1 düz ve 3 ters. Lastik örgümüzü ördükten sonra burgu yapacağımız kaçıncı burgumuz oldu? 1, 2 ve 3. burgumuz bu. 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve 1 düz. 3 ters. 3 tersten sonra ne yapıyorduk? 1 düz, 2 haroşa, 1 düz lastik çalışması yapıp tekrardan 3 düzümüzü örüyorduk. Ve tekrar burgu yapacağımız kısımdayız arkadaşlar. 1 düz,
2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve 1 düzümüz ile burgu çalışmamız var. 3 ters, 1 düz, 2 haroşa, 1 düz, 3 ters. Bu aralardaki lastik çalışmamız 10'ar ilmekten oluşuyor. Şimdi 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, 1 düz, 3 ters ve 1 düz, 2 haroşa ve kenar ilmeğim düz ile sıramızın sonuna gelmiş olduk. Şimdi arka tarafta ilmeğimizin gelişine göre tekrardan örgümüze başlayalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra 2 haroşa, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa ve 1 ters, 3 düz, 1 ters, 2 haroşa, 1 ters, 3 düz. Şimdi 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa ve 1 ters ile burgumuzu çalışıyoruz. Aralar 3 düz, 1 ters, 2 haroşa, 1 ters, 3 düz. Burası da örgümüzün arka kısmı. Yine burgu çalışması yapacağımız yerdeyiz. O zaman 1 tersle başlıyoruz. 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa, 1 düz tersle 8 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi 3 düz, 1 ters, 2 haroşa, 1 ters, 3 düz ve tekrar 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa, 1 ters ve 3 düz. Bir ters, 2 haroşa, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 2 haroşa, 2 ters, 2 haroşa, 1 ters ve 3 düz ile sıramızın sonuna gelmiş olduk. Artık bu sırada modelimiz belirlendi. Aralar 3 diş haroşalardan oluştu. Düzlerimiz de haliyle 6 sıradan oluşmuş oldu. Burgularımızı yaparsak modelimiz daha net ortaya çıkacak ve kafa karışıklığı ortadan kalkmış olacak ve beremize aynı mantıkla devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tersle başlıyoruz. Şimdi önümüzde 8 ilmeğimiz var. Ortada 2 düzümüz var. 2 düzümüzün birincisini sağ taraf için, ikincisini sol taraf için alacağız. Yani sağ taraftaki 4 ilmeği sol tarafla yer değiştirmemiz gerekiyor. Bir düzümü aldım. 2 haroşamı aldım. 1 düz. Bu 4 ilmeğimden oluşuyor. Şimdi geriye kalan 4 ilmekle öndeki aldığım 4 ilmeği alttan dikkatli bir şekilde sol şişime ve üstten almış olduğum bu 4 ilmeği de gerideki olanı da üstten yer değiştirerek takıyorum sol şişime. Bir burgu çalışması yaptım. Burgudan sonra modelimiz aynı mantıkla devam ediyor. Bir düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve 1 düz. Böylelikle birinci burgumuzu yapmış olduk ve ilmeklerimizin yerini değiştirdik. Şimdi 3 ters, 1 düz, 2 haroşa, 1 düz, 3 ters aradaki lastiğimizi örmüş olduk. İkinci burgumuzu yapalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Birinci
düzümüzle ikinci düzümüzden başlayan 4'er ilmeği 8 ilmekle yer değiştiriyoruz. Yani 4'ünü alttan 4'ünü üstten yer değiştiriyoruz. Şimdi bu 4'ü çıkarıyorum. Bir düz, 2 haroşa, 2 düz ilmeğim, bunlar benim. Birinci düzüm, ikinci düzüm, 2 ilmek haroşam ve tekrar bir düz, 3 ters, bir düz, 2 haroşa, bir düz, 3 ters, bir düz, üç tersimi ördükten sonra burası benim burgu çalışmam olacak. Evet, birinci burgumu yaptım, ikinci burgumu yaptım, arada lastiklerimi ördüm. Şimdi 3 ters, 1 lastik ve 3 tersimizi ördükten sonra burgu yapacağımız yerdeyiz. Tekrar burgularımı aynı şekilde 8 ilmek üzerinden yapıyorum. 4 ilmeğimi çıkarıyorum. Geride kalan 4 ilmeğimi sol şişime takıyorum. Bırakmış olduğum 4 ilmeğimi üstten tekrar şişime takıyorum. Bir düz, 2 haroşa, tekrar 2 düz, 2 haroşa ve bir düz olarak sıramızı tamamlıyoruz ve 3 ilmek ters. Bir düz, 2 haroşa, bir düz, 3 ters. Şimdi tekrardan burgu yapacağız. Şimdiye kadar kaç burgu yaptık bakalım arkadaşlar. Birinci burgumuz, ikinci burgumuz, üçüncü burgumuz ve dördüncü burgumuzu yapıyoruz. Bir düz, 2 haroşa, bir düz, 2 haroşa, 2 ilmek haroşa. Bir düz değil, orada 2 düz örecektik arkadaşlar. Bu kısmı yanlış yaptık. Bir düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve bir düz. 3 ters, bir düz, 2 haroşa, bir düz, 3 ters. Dördüncü burgumuzu da yaptıktan sonra son burgumuzu yapacağımız toplam 5 burgudan oluşacak bir örgü ortaya çıkıyor. 8 ilmeğimi boş bir şekilde sağ şişime aldıktan sonra 4 ilmeğimi çıkardım. Alttan sol şişime aktardım ve bırakmış olduğum ilmeklerimi tekrar üstten sol şişime takmış oldum. Şimdi bir düz, 2 haroşa, bir düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve bir düz ile sıramın sonuna geldim. 3 ters, bir düz, 2 haroşa ve bir düz ile sıramı tamamlamış oldum. Şöyle bir görüntüsüne bakalım. 1 2 3 4 5 burgu yaptık. Aralarda lastiklerimiz var. Arkadan şimdi ilmeklerimizin gelişine göre örelim. Evet arkadaşlar, beremiz için yeterli uzunluğa gelmiş olduk.
İlk burgumuzu baştan 3 diş haroşa ördüğümüzde yaptık hep birlikte. Daha sonraki burgularımızı ise 5 diş haroşa arayla, yani 5 haroşa ördük, bir burgu çalışması yaptık. 5'er haroşa arayla toplamda 1 2 3 4 kez burgu çalışması yaptık ve beremizin lastik çalışmasını da şu şekilde ikiye katladığımızda yeterli bir boy uzunluğuna geldi. Çünkü beremizi 1 yaş bebeklerimiz için başladık. Daha büyük çalışan arkadaşlar bu burgu sayısını 5'e 6'ya kadar çıkarak boy uzunluğuna devam edebilirler. Bu uzunluk bizim için yeterli oldu. Aralarda ise ne yapmıştık arkadaşlar? 3 ters, 1 düz, 2 haroşa, 1 düz, 3 ters şeklinde şu ara boyları ördük. Örgümüzdeki burgu çalışmamız ise 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve 1 düz şeklinde devam etmişti ve böyle şık, kullanışlı, güzel bir görünüş ortaya çıktı. Şimdi artık buradan itibaren tepe noktamızı beremizin küçültme çalışmalarına başlayabiliriz. Baştan ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 2 tersimi birlikte alarak birinci kesmemi yapıyorum. Burgu çalışmam için 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve 1 düz şeklinde bu sıramı örerken 2 tersimi ipimi kendimden tarafa alarak yine birlikte alarak kesmiş oldum. İkinci tersimi örüyorum. Yine arada 1 düz, 2 haroşa, 1 düz, yine 2 tersimi birlikte alarak kesiyorum. Terslerden küçültmeye başladım ki arkadaşlar şu görünümümüz, estetiğimiz bozulmasın. Daha sonra hızlı bir şekilde kesmeye devam edeceğiz. İkinci tersimi de ördüm. Şimdi burgumun ilmeklerini örüyorum. 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve 1 düz. Arada yine 2 tersim olduğu için bu 2 tersimi birlikte alıyorum. İkinci tersimi de ördükten sonra yine ilmeğimin gelişine göre örüyorum. Tersleri gördüğümde her 2 tersi birlikte aldım. İkinci tersimi örüyorum. 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa, 1 düz ve yine ters gördüm. 2 tersimi birlikte alarak eksilttim. Yanındaki ilmeğimi örmüş oldum. Yine 1 düz, 2 haroşa, 1 düz, 2 tersimi birlikte aldım. Ve yine ilmeğimin gelişine göre örüyorum. Ters gördüğümde birlikte alarak kestim. İkinci tersimi ördüm. Yine gördüğünüz gibi 3 ters gördüğüme göre hemen ilk ikisini birlikte alıyorum. Yanındakini ördüm. Ve başa kadar örgümde gelmiş oldum. Şimdi kaç kez kestik? Başta birincisini kestik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek bir sırada eksiltmiş olduk. Arkasını dönüyoruz örgümüzün. İlmekleri gelişine göre bu sıramızda öreceğiz. Her ön sırada kesme işlemimizi yapacağımızdan dolayı arka sırada sadece ilmeklerimizi örüyoruz. Buradaki 3 düzlerimiz artık 2 düze düşmüş oldu öndeki kesmelerle birlikte. Şimdi tekrardan ön yüzümüze döndük örgümüzün arkadaşlar. Ön yüzümüzde yine aynı şekilde 2 terslerimizi birlikte alacağız. Şimdi baştaki ilmeğimi ördükten sonra ikinci tersimi ördüm. 1 düz, 2 haroşa, 2 düz, 2 haroşa ve 1 düz ile burgu ilmeklerime devam ettim. Takip eden 2 ilmeğim ters olduğuna göre bu 2 tersimi ördüm. Böylelikle arkadaşlar terslerimizi 3 ilmekten tek ilmeğe düşürmüş olduk. Aradaki 3'er ilmeklik tersimiz bu sırayla birlikte birer ilmeğe düşmüş olacak. Diğer ilmeklerimiz aynı şekilde ilmek yönüne göre örmeye devam edeceğiz.
Bakın yine 2 tersimiz. Yani bu sırayla birlikte bir 10 tane 9 tane daha baştakini almadık. İlmeğimiz eksilmiş olacak ve 19 ilmeğimiz bir anda düşmüş olacak beremizin sayısından. 2 tersimizi gördüğümüze göre 2 tersimizi birlikte alıyoruz. Burgu ilmeklerimiz, evet, gördüğünüz gibi tepe noktamız içe doğru oval şeklini almaya başladı. Arkada yine ilmeklerimizin gelişine göre öreceğiz. Ön yüzde kesmelerimize devam edeceğiz. Evet örgü severler, ikinci sıra kesmemizi yaptıktan sonra artık beremizi hızlı bir şekilde toparlayacağız modelimiz bozulmadan. Kenardaki 2 ilmeğimi ördükten sonra bir düzümü örüyorum. Ve şimdi toplamda şöyle düşünelim. 3 ilmek ördüm, 1 kestim. Yine ilmeğimin gelişine göre ilmeklerimi örüyorum. 2, 3 ve 2 ilmeğimi kesiyorum. 3 ör 1 kesle başladık. 1 ilmek, 2 ilmek, 3 ilmek ördüm ve kestim. Kestikten sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm, kestim. 1, 2, 3 ilmek ördüm ve kestim. 3 ör 1 kes, 2 ör 1 kes ve 1 ör 1 kes ile beremizin tepe noktasını toparlayacağız arkadaşlar. Kesmeden sonra 3 ilmeğimi ördüm ve kestim. Bir, 2, 3, dördüncüsünü kestim. 3 ilmeğimi ördüm, dördüncüsünü kestim. 1, 2, 3 ilmek ördüm, dördüncüsünü kestim. Evet, 3 ör 1 kes yaptık. Şimdi ilmeklerimizin gelişine göre örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi baştaki ilmeğimi aldım. 2 ör 1 kes. 2 ör 1 kes yapıyorum ve bütün ilmeklerimi haroşa tekniğimle alıyorum. 2 ilmek örüyorum, 1 kesiyorum. 2 ilmek örüyorum, 1 kesiyorum. 2 ilmek örüyorum, 1 kesim yapıyorum. 2 ilmek ördüm, 1 kesme yaptım. 2 ilmek ördüm, 2 ilmeği birlikte alarak kestim. Bu kısımda demiştim daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz diye kesme noktasını, tepe noktamızı yuvarlaklaştırmış olacağız. 2 ör 1 kez, 2 ör 1 kez,
en son kesimimi yaptım ve 2 ilmeğimi de örmüş oldum. Geriye dönüyorum. İlmeklerimi haroşa tekniğimle örmeye devam ediyorum. Artık kesmelerimizin son sırasını oluşturmuş oluyoruz. Ön yüze döndüğümde bir ör bir kes yapacağım. Ve ilmeklerimiz de bayağı eksilmiş olacak. Başa kadar ilmeklerimi haroşa tekniğimle toparladım. Tekrar ön yüzüne dönüyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Baştaki ilmeğimizi aldık, kestik. Bir ilmek ördük, kestik. Bir ilmek ördük, kestik. Bir ördüm, bir kestim. Ördüm, kestim ve başa kadar gelmiş oldum. Şimdi örgümde dönüyorum. İlmeklerimi aynı şekilde gelişine göre öreceğim. Şimdi bu sıramızda birlikte giderken de keseceğim. Bu sıramız bittikten sonra ön yüzden de keseceğim, arka yüzden de keseceğim ve bu benim örgümün son sırası olacak. Şöyle son halini paylaşmış olayım sizlerle arkadaşlar. Bakın şu kısmı toparladık ve bu son kesme halimiz. Beremizin artık ara ilmeğimiz yok. Bütün ilmeklerimi ikişerli ikişerli alıyorum. Dönüyorum örgümde. Tekrar ikişerli bir şekilde kesiyorum. Ve bu benim son kesmem oldu. Bakıyorum 2, 4, 6, 8 ve 9 ilmeğim kalmış oldu şişimde. Şimdi ipimiz biraz dikiş payı olarak alt kısımda da varmış gerçi ipimiz ama uzunca bırakalım. Sepetimizi alalım. Şimdi ipimizin ucuna iğnemizi taktık.
Evet. Beremizi dış yüzden dikeceğiz çünkü. Şimdi tepe noktamızı biraz ovalliği sıkılayalım. Şu son ilmeklerimizi toparladıktan sonra her yuvadan iğnemizi geçirelim ki daha sağlam olsun tepe noktamız. Şimdi karşılıklı aynı sıraların dönüş patlarının içerisinden iğnemizi geçirerek estetik bir şekilde dikişimizi sağlayalım. Tepemiz bu şekilde. Şimdi eşit miktarda evet arkadaşlar, estetik bir şekilde dikişimizi sağladık çizgimizden. Beremizin ön yüzden de görünümü bu şekilde. Tepe kısmımızı toparlama şeklimizde yine gayet estetik bir şekilde durdu. Şimdi yapacağımız son bir çalışmamız kaldı. Biliyorsunuz bütün bere çalışmalarımızda aynı şeyi yapıyoruz. Küçük bir pompon çalışması. Elinizde hazırda pomponlarınız varsa yine kullanabilirsiniz. Ben kalan ipimle birlikte orta boy pompon aparatımla her zamanki gibi yine pomponlarımı düzenleyeceğim. Ve tepe noktasına birleştiğimizde finale ulaşmış olacağız arkadaşlar. Her seferinde ayrıca pompon yapımını göstererek vaktinizi almak istemiyorum. Pompon yapımını yine kanalımın İlk videolarında ayrı bir çalışma olarak göstermiştim. Linkini de bu anlatımın açıklama kısmına bırakacağım. Ayrı bir şekilde pompon yapımının nasıl olduğunu bilmeyen, ilk defa öğren arkadaşlar oradan destek ve yardım alabilirler. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.